Bugün Hytale için yapılmış en iyi 9 combat moduna bakıyoruz. Dark Souls minvali mükemmel zamanlarını isteyen perilerden muhteşem görünümlere sahip efsanevi silahlara, element hasarı vurabilen oklardan kendinizin komutanlık edebileceği bir ölü ordusuna, savaş çığlığı atan iskeletlerden hepsi birbirinden efektif büyülere kadar çeşit çeşit yeni mekanikler ve geliştirmeler ekleyen 9 mod birazdan bizlerle. Abone ol. İlk sıramızda Perfect Parries var. Bu mod adından da anlaşılacağı üzere Dark Souls ve birçok benzer oyundan aşina olduğumuz savuşturma mekaniğini ekleyerek savaşları monotonluktan bir tık uzaklaştırıp risk ödül dengesini oyuna entegre ediyor. Rakibiniz size saldırdığında doğru anda savunma yaparak hem düşmanın saldırısını engelleyebilir hem de onu sersemletip doğru zamanda doğru hamleyi yapmanın avantajlarından faydalanabilirsiniz. Expanded Necromancy. Hytale ikinci güncellemesiyle Necromancy'ye ufak bir giriş yapmıştı. Bu mod ise Necromancy sınıfını daha da geliştiriyor. Ama maalesef bu modla ilgili bir sorun var. Mod henüz güncellenmediği için oyunun yeni sürümünde her şey kafasına göre. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor ya da hiç çalışmıyor. Öncelikle büyülerle başlayalım. Büyüleri kullanabilmek için Essence of the Void ve stamina gerekiyor. Evet, mana değil stamina. İlk kitabımız Necronomicon. Bu kitap sol mouse ile kullanıldığında sizin adınıza savaşması için 3 tane iskelet savaşçısı çağırıyor. Sağ mouse'da ise bir adet okçu iskelet çağırıyor. Bir sonraki kitabımız Necronomicon Miner. Bu kitap kullanıldığında bir adet madenci iskelet çağrılıyor. Peki bu iskelet tam olarak ne işe yarıyor diyebilirsiniz. Yüksek ihtimal benim gibi maden kazması gerektiğini düşünüyorsunuz. Ama hayır, kazmıyor. Hatta hiçbir şey yapmıyor. Sanırım daha eklenmemiş. Necronomicon Flaming Skull Pet. Havada duran yeşil alevli bir iskelet kafası spawnlar. Bu summon sizi takip eder ve etrafı aydınlatır. Necronomicon Skeleton Horse. Binilebilir bir iskelet at çağırır. Aynı şekilde sizi takip ediyor. Necromancy Tombstone. Bu aslında bir büyü kitabı değil, bir mezar taşı. Bu mezar taşını yerleştirdiğiniz yerde bir iskelet gardiyanı spawnlanır ve bulunduğu bölgeyi yabancı tehditlerden korur. Ama maalesef bu özellik oyununda şu an çalışmadığı için kaydını alamadım. Son olarak ekipmanlar. Ölü çağıran yani nekromantik setimiz ise ek olarak can ve mana artışı da sağlıyor. Bir de şimdilik sadece tek bir gürzümüz var. Bu gürze sol tuş normal saldırı, sağ tuş büyü ateşleme ve imza yeteneği ise savaşçı iskelet çağırmaya yarıyor. Arcane Power. Hytale'da büyü mekaniği yer alacağını biliyoruz. Ama henüz bu sistem çok sıvı ve tam olarak var diyemeyiz. Bu mod oyuna büyü kitapları ve büyücü ekipmanları ekleyerek şimdilik bu açığı kapatıyor. Şimdilik tam 9 adet büyü kitabı, 2 büyücü zırhı ve 2 de gürz ekliyor. Bu büyü kitaplarını şimdilik 3 ayırabiliriz. Fiziksel olarak ileri atılabilmemizi sağlayan büyüler, can büyüsü ve saldırı büyüleri. İlk kitabımız bu gri olan. Sol tuş ile sizi 40 blok kadar ileri atıyor ve indiğiniz yerde bir kereliğine bunny yapmanızı sağlıyor. Sağ tuş ise 15 saniyenin %40 hareket hızı veriyor ve düşman hasarı almanızı engelliyor. İkinci kitabımız pembe olan. Sol tuş ile 70 blok kadar atmamızı sağlıyor. Sağ tuş ile ise bu sefer 30 saniyeyle %80 hız artışı sağlıyor ve yine düşman hasarını engelliyor. Bu kategorideki son kitabımız ise bu sefer sol tuş ile 25 blok kadar ileri atıyor. Bu mesafe diğerlerinden daha düşük olsa da yere inerken darbe vurarak indiğiniz için ekstra hasar veriyorsunuz. Sağ tuş ile de diğerlerinin aynılarını yapıyor. Hız güçlendirmesi bu sefer %60. Bir diğer kitabımız can yenileme. Sol tuş ile hedeflediğimiz kişiye 50 can verebiliyoruz. Sağ tuş ile de kendimize ve çevremizdekilere 30'ar can verebiliyoruz. Son büyük kitaplarımız ise saldırı büyüleri. 2 ateş, 2 yıldırım ve 1 adet de kozmik saldırı yapan büyümüz var. İlk seviye ateş büyüsü sadece sol tuş ile alev topu atabiliyor. Daha güçlü olan ateş büyüsüyle ise yine sol tuş kullanarak ateş topu atabiliyorsunuz. Ama bu sefer bu ateş topları patlayıp yakındakilere de zarar vererek alan hasarı vuruyor. Sağ tuş ile ise yakınızdaki yanan düşmanları tespit edip onları sersemletiyor ve ekstra bir hasar veriyor. Ek olarak bu büyük kitabının imza yeteneği de bulunuyor. İmza yeteneğinde ise bir ateş topu sürüsü fırlatabiliyoruz. İlk seviye elektrik büyümüz hedefe yıldırım çarptırmamızı sağlıyor. Her ne kadar görsel efektler yıldırım gibi gözükmesi de açıklamasında yazan bu. Sağ tuş ile de çevremizdekilere yıldırım çarptırabiliyoruz. İkinci seviye yıldırım büyüsünde ise sol tuşla yine hedefe ve hedefin çevresindeki rakiplere de yıldırım hasarı verebiliyoruz. İkinci özelliği ise daha geniş bir yarı çapta çevremizdekilere yıldırım çarptırabiliyoruz. Son saldırı büyüsü ise biraz farklı. Bu büyüyle seken anomali topu gönderebiliyorsunuz ve bu top rakibi tutturana kadar belirli bir süre sekebiliyor. Patladığı yerde ise alan hasarı veriyor. Büyük kitapları bu kadardı. Şimdi sıra ekipmanlarda. Şu anda 2 farklı zırh setimiz bulunuyor. Mavi olan Mana Thread seti ve mor olan yani Arcane Wave seti. Her setin her bir parçası can ve mana artışı sağlıyor. Aynı zamanda mana yenilenmesini de hızlandırıyor. Mavi setin verdiği can artışı, mana artışı, saniyede ekstra olarak yenilediği mana ve diğer ek özellikleri gördüğünüz üzere bu şekilde. Toplamda ise 50 can, 60 mana ve saniyede ekstradan 5 mana yeniliyor. Ama bu setin klasik parçalarını giyerseniz alacağınız değerler. Ek olarak taç için 2 ve pantolon için ise bir farklı varyasyon daha bulunuyor. Onların da farklı özelliklerine ekrandaki kutucuklardan bakabilirsiniz. Mor setimize geçtiğimizde ise yine tüm set aynı özelliklerin artışını sağlıyor. Tabii ki de çok daha güçlü olarak. Yine bu sette de aynı varyasyonlara sahip parçalar da bulunuyor. Onların özellikleri de bu şekilde. Gürzlerde ise belirgin herhangi bir ekstra fark yok. Sadece mavi olan 42 hasar vururken turuncu olan 60 hasar vuruyor. Ve tabii dayanıklılıkları da farklı. Ayrıca ben bu videoyu hazırlarken moda bir güncelleme geldi ve büyülü bir yay eklendi. Bu yay herhangi ekstra bir oka ihtiyaç duymuyor. Cephane olarak manayı kullanıyor. Her bir ok 35 hasar vuruyor. Eğer headshot atarsanız da bu hasar 50'ye kadar çıkıyor. Ve her bir başarılı atış için 5 can yenilenmesi sağlıyor.
Once Wonder Weapons. Bu mod Hytale evrenine kalıntı derecelendirmesine sahip eşsiz silahlar ekliyor. Bunlar sıradan silahlar değiller. Kayıp medeniyetlere ait elementleri hükmedebilen veya unutulmuş büyüleriyle şekillendirilmiş kadim yadigarlar. Her silahın kendine has bir görünüşü ve imza yeteneği bulunuyor. Ya da en azından planlanıyor. Çünkü geliştirme aşamasında olan bir mod olduğu için henüz tamamlanmış değil. Ashthorn. Bu silah içten içe yanan lignit ve volkanik ateşinden dövülmüştür ve her bir darbesi düşmanı yakar. Frostburn. Bu kalıntı cehennemin en dip katmanında bile erimeyen sonsuz bir buzdan yontulmuştur. Kesikleri yalnızca parçalamaz, eti kristal bir azap içinde dondurur. Heartroot. Doğanın kutsal yaşam gücüne sahip ender bir kök parçasıdır. Nightshade. Yasaklı bitkilerle cilalanmış ve üstünde kana fısıldayan bir zehir taşır. Tek bir kesik bile karanlığın içinde filizlenmesine yeterlidir. Eclipse Bound, Out of Dawn ve Veiled Dusk. Bu hançer iki farklı yüze sahiptir. Gündüzleri Out of Dawn buff alır ve Dormant Dawn'a geçer. Akşamlar ise Veiled Dusk'tan Sovereign of the Night formuna bürünür. Her iki formu içinde özel imza saldırısı bulunuyor. Gündüz formundayken düşmanları yakarak delip geçer. Akşam formunda ise bir alan içerisinde hız güçlendirmesi verir. Aynı zamanda bu silah kullanırken E tuşu ile de atılma manevraları yapabilirsin. Chromatic Cleaver. Işığı bükebilen prizmadan oyulmuş bir jilet. Astral Dominion duruşuyla bıçağı tutmadan dahi saldırı yapabileceğiz iki farklı duruş ile kullanılabilirler. Ladle Leftover ise bir zamanlar lezzetli bir levrekti. Şimdi ise bir kılıç herhalde. Gaia's Wrath. Yeryüzünün ruhuna bağlı kadim bir çeliktir. Her bir savruluşu hem toprağı hem de havayı sarsan hayat enerjisi dolu bir şok dalgası yayar. Quasar Cosmic. Ölmekte olan bir yıldızın çökmüş kalbinden dövülmüştür. Bu silah rakiplerini öldürmez, onları varoluştan siler. Darbe alanlar kılıcı besleyen kozmik bir boşlukta yok olurlar. Soulblight. Bir zamanlar güçlü bir lich tarafından kullanılan bu kılıç düşenlerin ruhlarıyla beslenir ve onları emriniz altında savaşmaları için hortlak kuklalar olarak diriltir. Maelstrom. Lanetli bir gemi enkazından çıkarılan paslı eski bir çapa. Helioram. Güneş koçunun kutsal çehresini simgelemek için dövülen yaldızlı bir gürs. Bir zamanlar yüksek muhafızlar tarafından taşınan törensel bir yadigardır. Boynuzlu silüeti en karanlık saatlerde bile parlayan dayanıklılığı, liderliği ve sarsılmaz kararlılığı temsil eder. Mjolnir. Kim bu çekici tutarsa ve eğer layıksa Thor'un gücüne sahip olacaktır. Godslayer. Zarafetten ziyade savaş için dövülmüş devasa bir demir kütlesi. Muazzam ağırlığı ve acımasız ağzı zırhı, eti ve kemiği aynı anda yarıp geçer. Onu taşıyabilecek kadar güçlü birinin ellerinde bu balta tek bir amaç için var olur. O da asla yenilemeyeni yenmek. Void Requiem. Bizzat boşluğun kenarında yapılmış olan bu tırpanın her savruluşu son bir ağıttır. Eti kaderden ayırır ve ötesinde ne varsa onu besler. Bazıları onun kesmediğini sonlandırdığında söyler. More Arrows by Skolos. Bu mod adından da anlaşılacağı üzere oyuna yeni oklar ekliyor. Her ok normal oktan daha hızlı ve özel görsel efektlere sahip. Normal oyunda yer alan ok gibi ama daha fazla vuran demir ok, rakibi zehirleyen zehirli ok, ateş hasarı veren ateşli ok ve son olarak yerin altından buz dikenleri çıkaran buz oku. Vanilla Plus Armors. Bu mod oyuna mevcut zırhların Chieftain yani lider ve Scout yani izci varyasyonlarını ekliyor. İkisi de normal zırhtan daha güçlü olsa da Chieftain zırhı en güçlü olanı. Scout ise ikisinin ortasında ama onun da kendi avantajı kendi üzerinde bir çanta içermesi. Bu sayede normal zırhların daha yüksek koruma sağlayan bir zırh giyerken aynı zamanda ek depolama alanına sahip olabilirsin. Ayrıca tüm zırhlar için ekstra koruma sağlayan Scout miğferleri varyasyonları da bulunuyor. Bounce Boot. Evet yani bu modun eklediği tek şey zıplayan botlar. Yüksekten düşerken hem hasar almanızı engelliyor hem de her defasında sekmenize imkan veriyor. Yani combat moduyla ne alakası var diye düşünebilirsiniz ama bu listeyi ben yapmadım. Ama isterseniz hançerlerle kombolayıp ulaşımı kolaylaştırabilirsiniz. Skeleton Banging Shield. Binlerce saatini gördüğüm Skyrim'den mimleşmiş kalkana vuran iskeleti görmüş olabilirsiniz. İşte bu mod tam da bu mimi Hytale'la buluşturuyor. Artık tüm iskeletler yüzleşmeden önce savaş çığlığı atıyor. Son modumuz ise P-Buster. Mega Man'in meşhur silahını oyuna ekliyor. İlginizi çeker mi bilmem ama listeye bunu da eklemişler. Bu haftaki mod videomuz da bu kadardı. Videoların çok yavaş geldiğini farkındayım. Hem çalıştığım için hem editlere ve çekimlere çok fazla uğraştığım için hem de Hytale ve YouTube harici başka proje ve iş fikirlerinin olduğundan dolayı çok fazla hızlı ilerleyemiyorum. Ama merak etmeyin yeni Hytale videoları gelmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.